bulunacağız. Hamlede bulunacağız. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ı herkesten ve her şeyden daha çok sevmeye çalışacağız. İşte bu samimiyetin ölçüsüdür. Şimdi reformist sapık hocalardan bir tanesi, televizyon olan bir hoca diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'a boşu boşuna elinize tesbih alıp salavat getirmeye uğraşmayın. Çünkü önemli olan salavat adetlerini arttırmak değildir. Salavat getirmek boş iştir. Buradaki salavattan mana, İslam'ın istediği salavattan mana destektir. Hani cuma vaazlarında ayet-i kerimede devamlı nasıl okuyor imamlar? İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygamberi üzerine salat getirirler, överler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Ey iman edenler, siz de onun üstüne salavat getirin. Ayet böyle diyor. Şimdi bu reformist sapık hoca ne diyor? Bu ayetteki salludan mana şudur. Ona destek olun. Onun dinini yaşamaya çalışın. İnsanlara onun dinini öğretin ama salavat getirmeyin. 1400 seneden beri Kur'an'a binlerce tefsir yazılmıştır. Bütün alimler bu tefsirlerde sanki anlaşmışlar gibi Efendimiz Aleyhisselam'a müminlerin bolca salavatı getirmesi lazım. Gelir derler. Ama bu sapık reformist ne diyor? Yanlış anlamışlar. O binlerce alim yanlış anlamış. Doğrusu budur. İslam akaidinde Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini işittiğimizde hayatımızda en az bir kere salavat-ı şerife getirmek farzdır. Bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz evde yahut mescitte ismini ilk işittiğimizde, ilk duyduğumuzda salavat getirmek vaciptir. Ondan sonrakiler sünnettir. Mecbur değilsin. Ama bulunduğun ortamda ilk ismini duyduğun anda salavat getirmek vaciptir. Tıpkı yatsının 3 rekat vacibi gibi. İnsanları vacipten de kopartmaya çalışıyorlar. İnsanları borçlu götürmeye çalışıyorlar. Olayı sadece basit bir sevap dengesi olarak göstermeye çalışıyorlar. Samimi değiller. Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı samimi değiller. Onlarca hadis-i şerifi var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a salavat getirme konusunda bizi zorlayan onlarca hadis var. Konumuz olmadığı için bir tanesini söyleyeceğim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. En cimri olanınız adım anıldığı halde bana salavat getirmeyenlerdir. Dikkat buyurun. Sultanımın adını andığımız anda ona salavat getirmediğimizde en cimri olanınız diyor. Başka bir hadisten teyit edeyim bunu. Cennete cimriler ve kibirliler giremez. En cimri olan parasını kısan, zekatını vermeyen demiyor o hadiste. Dikkat buyurun. Bana salavat getirmeyen diyor. Burada tehdit var. Tehdit olduğundan dolayı alimlerimiz diyor ki hayatında bir kere getirmek farz. İlk duyduğunda getirmek vacip. Sonrakiler sünnettir. Bu sapık hoca ne diyor? Bizi farzdan kopartmaya, vacipten kopartmaya çalışıyor. Yani peygamberine karşı samimiyetsiz ve riyakar davranıyor. Takiye yapıyor. Ayete kafasına göre mana veriyor. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. İşte Tevrat ve İncil böyle sapkın alimler, reformist alimler sebebiyle bozulmuştur. Aynı oyun şu anda Kur'an'ın üstüne oynanmaktadır. Allah'ımıza hamdolsun ki muktesebatımız çok fazladır. Ehl-i sünnet alimleri bizlere binlerce eser bırakmıştır. Akaid, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf ilmine dair binlerce eser. Yıkamıyorlar, bitiremiyorlar. Allah bozmalarını nasip etmesin. Amin. Amin. Aynı sapkın hoca hadis eleme rütbesinde. Hadisleri kim eleyebilir? Müçtehit eleyebilir. Bu sapkın hocanın dervişlerine soruyorum, müritlerine soruyorum. Kardeşim diyorum, senin hocan müçtehit mi, mukallit mi? Bizim hocamız müçtehittir. Bizim hocamız sorgulayabilme yeteneğine sahiptir. Neyi sorgulayabiliyor? Ayetleri sorgulayabiliyor, hadisleri sorgulayabiliyor. Ehl-i sünnet alimlerimiz diyor ki 5. asırdan sonra müçtehit yetişmemiştir. Şu anda kaçıncı asırdayız? 14. asırdayız. Nereden çıktı bu müçtehit? Hemen peşinden soruyorum. Bir adam benim hocam müçtehit dedi mi ilk soru şudur. Hocan hafız mı? Hayır değil ama müçtehit. Kardeşim müçtehitliğin şartları vardır. Biraz Google Hoca Efendi'ye bir yazsan müçtehitliğin şartları nelerdir bir görürsün ya. Bunu da ben mi sana söyleyeyim? Müçtehitliğin şartı bir. Hafız olmak zorunda. Kur'an'ın tamamına bir resim gibi bakabilmek zorunda. Bakamadığı zaman bu sapık hoca gibi olur. Bir taraftaki bir ayet-i kerimeyi alır, öne koyar, 10 tane ayeti siler. 10 tane ayetin hükmünü ortadan kaldırır. Bir resim gibi bakamazsan bir tarafa bakarsın, bu var dersin, bunlar yok dersin. İşte bu sapıkların yaptığı budur. Neden? Hafız değil. Hafız değil. Daha 1. maddede çöktün.
İkinci maddeye geçmedim daha. Komutan sordu askere. Asker! Buyurun komutanım. Bu tepeyi niye kaybettiniz? Komutanım bunun birçok sebebi var. Say! 1. Barutumuz bitti. Tamam kardeşim, başka saymana gerek yok. Sayma. Barut bittiyse zaten savaş bitmiştir. Adama soruyorum. Hafız mı? Değil. Başka saymaya gerek yok. Bitti. Sapık. Hem hafız olmayacak hem müştehit olacak. İşte böyle sapıklar İslam anlattığı zaman şöyle diyorlar. İmam Müslim'imiz, İmam Buhari'miz nasıl olur da böyle uydurma hadisleri kitaplarına koyarlar? Buhari ve Müslim ne demek? İslam'ın iki kalesi demek. İki kale. Sahih hadisleri, sadece sahih hadisleri. Yani şartları o kadar zorlaştırmışlar ki benim kitabıma koyduğum hadisleri rivayet eden insanlarda unutma yok. Hayatında bir kere yalan söylemişlik varit değil. Bir kere günah işlerken görülmemiş. Bütün bu adamlar, bu rivayet edenler hepsi bu adamlardan olduğu zaman ben kitabıma koyarım demişlerdir. Buhari, Müslim iki tane sahih kitabıdır. İmam Müslim Buhari'nin talebesidir. Bu iki kitabı şüpheler içinde bırakmaya çalışıyor. Ve ne diyor? Uydurma hadislerde koymuşlardır. Bu hadis benim mantığıma uygun gelmedi. Bu hadisi Kur'an'a vuruyorum, uymuyor. Deyip iki tane kaleyi yıkmak istiyor. Niye yıkmak istiyor? Çünkü kaleleri yıkarsan ülkeyi alırsın. İslam'ı yıkmak isteyen adam ne yapmak zorunda? Kur'an'ı tahrif edemezsin. Ona Abdülvehhab denedi. Başarılı olamadı. İngilizler sana bir liderlik, bir devlet vereceğiz dediklerinde bir şartla geldiler. Yeni bir Kur'an yazacaksın. Değiştirilmiş, reforme edilmiş. Tıpkı İncil gibi, Tevrat gibi bir Kur'an yazacaksın dediler. Abdülvehhab kabul etti ancak sonra vazgeçti. Hemper'e dedi ki, İngiliz ajanı Hemper'e, eğer bir Kur'an yazarsam bütün insanlar benim bir sahtekar olduğumu anlar. Bu yüzden bunu yazmam dedi. Hemper hatıratında itiraf ediyor. Diyor ki bu konuda haklıydı. Bir daha onu zorlamadım. Çünkü yazsaydı bütün foyamız ortaya çıkardı. Yazmadık. Keşke yazsaydı. Yazsaydı bu kadar sapık Vehhabi, Selefi bu aptalların peşinden gitmezdi. Kur'an yazmadılar gizli gizli, sinsi sinsi. O hadisi kabul etmiyoruz. Bu ayeti kabul etmiyoruz. O sünneti kabul etmiyoruz. Şefaati kabul etmiyoruz. Tevessülü kabul etmiyoruz deyip bütün Müslümanlara müşrik demezlerdi. Şimdi bütün Müslümanlara müşrik diyorlar. Sebep? Çünkü sapıkların peşindeler. Bu gibi reformist kafaların peşindeler. Reformistlerin atası İbn Teymiye'dir. Abdülvehhab'tır. Bu sapıklar da bunların yolundan gelmektedir. Müslimimiz böyle uydurma hadisleri nasıl koyuyor? İmam Gazali çok büyük alim. O Hüccetül İslam. Ama kitabında birçok uydurma hadis vardır. Allah sana hidayet etsin be. Allah sana... Bak beddua etmiyorum. Benim Müslüman kardeşimdir. Sapıktır. Ama beddua etmem. İslam'ı biliyorum. Allah Teala bu sapık hoca ve taifesinin peşinde giden bütün kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Peygamber düşmanlığını bırakmayı nasip etsin. Amin. Ehl-i sünnet alimlerine düşman olmayı terk etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Sonra da bize mesaj yazıyor bunun müritleri. Hocam, gıybetin hakkında sohbet yapıyorsun, gıybet hakkında sohbet yapıyorsun ama boyuna bizim hocalara sallıyorsun. O hoca böyle, bu hoca böyle. Sallıyorsun diyor. İşte sapık bir adamın peşinde olmasaydınız fıkıh kitapları okurdunuz. Din fıkıh kitaplarından ve ilmihallerden öğrenilir. Kur'an mealinden din öğrenilmez. Meal okuyup hüküm verirsen kafir olursun. İşte hoca. Fıkıh kitaplarını okusaydın şu hükmü görürdün. Bid'at ehlinin bid'atlerini insanlara açıklamak gıybet olmaz, bilakis sevap olur. Reddül Muhtar, İbn Abidin, Ehl-i sünnet fukahasının en üstün derecelerindendir. Aç bir oku. Ama sizin alimlerle işiniz yok. Siz meali açıyorsunuz, her biriniz bir müçtehit. Kur'an'ı okuyorsunuz, tamam. Bana göre bu ayet böyle diyorsunuz. İmam-ı Azam'ı çöpe atıyorsun. İmam Şafii'yi çöpe atıyorsun. Ondan sonra, hocam benim kardeşim sapıttı. Hayırdır kardeşim? Ben salavat-ı şerife getirdiğim için bana müşrik dedi. Bunlar çıkıyor. Bunlar çakma müçtehitler. Çakma müçtehit olduğun anda önüne gelene kafir dersin. Bunlar Kitabullah'a karşı samimi değildirler. Bunlar Peygamberimize karşı samimi değildirler. Takiye yapıyorlar. Gösteriş yapıyorlar.